Hazreti Ömer'in Cuma hutbesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halife seçildikten bir müddet sonra bir cuma saatinde şu hutbeyi okumuştur. Ey insanlar! Size Yüce Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Ebedi kalan yalnız Yüce Allah'tır. Ondan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Yüce Allah kendi dostlarına, kendisine itaat ettikleri için lütuf bahşeder. Düşmanlarını da kendisine isyan ve serkeşlik ettikleri için doğru yoldan saptırır. Hidayet sanarak bir sapıklığı işleyen kimseyle, hakkı sapıklık zannederek terk eden kimse özür sahibi değildir. Kendisinden özür kabul edilmeyecektir. Bir memleket idarecisinin en önemli görevi, o memleket halkının bağlı bulunduğu ve Yüce Allah'ın kendisine hidayet kaynağı olarak ilettiği dinin bütün vecibelerine riayet etmesidir. Bize gerekli olan vazife, Yüce Allah'ın size emrettiği şeyleri emretmek, nehyettiği şeylerden de nehyetmek, uzak yakın herkesi bir tutup, aranızda adalet ve hakkaniyeti tatbik etmek, haksız olan kimsenin gözyaşına bakmamaktır. Ey insanlar! İçinizde öyle kimseler vardır ki, dindarlığı kuru bir temenniden ibaret zannederler. Namaz kılanlarla namaz kılarız, cihad edenlerle birlikte cihad ederiz, hicret edenlerden olmaya çalışırız derler. Halbuki bunlardan hiçbirini hakkıyla yapmazlar. İman, kuru bir dava ile olmaz. Namaz için Yüce Allah'ın şart koştuğu bir takım vakitler vardır ki, eğer o vakitlerde kılınmazsa bir şeye yaramaz. Sabah namazının vakti, kişinin gecesinin kendisinden ayrıldığı, gecenin bittiği ve oruç tutmak isteyenin yiyip içmesinin haram olduğu vakittir. Sabah namazının kıraatine Kur'an'dan büyük bir pay veriniz. Öğle namazının vakti, sıcağın şiddetlenip güneşin tepeden batıya doğru meyletmesinden, senin gölgen, senin bir mislin oluncaya kadardır. Kışın öğle namazının vakti ise, güneşin tepeden batıya doğru meyletmesinden, senin sağ kaşının hizasına gelinceye kadardır. Bu da Yüce Allah'ın şart koştuğu abdest, rükû ve secdelere tam bir şekilde riayet etmek şartıyladır. Ta ki namaz hakkında tembellik edilmesin. İkindi namazının vakti, güneşin henüz beyaz, parlak ve sararmamış olduğu zamandır. Bu da ağır yürüyüşlü bir deve binicisinin gün batmadan 2 fersah yol alabileceği zaman kadardır. Akşam namazının vakti, güneşin battığı ve oruçlunun orucunu açabileceği vakittir. Yatsı namazının vakti ise, gecenin kararıp ufuktaki kırmızılığın kaybolduğu zamandan gecenin 1/3 geçinceye kadardır. Kim yatsı namazını kılmadan yatarsa, Yüce Allah onun gözlerine uyku vermesin. İşte namaz vakitleri bunlardır. Bu bağlamda Yüce Allah, namaz, müminler üzerinde belirli vakitlerde eda edilmesi gereken bir vazifedir buyurmuştur. Kişi, ben hicret ettim diyor. Halbuki hicret etmemiştir. Hicret edenler o kimselerdir ki, kötülükleri terk ederler. Birçok kimseler de, biz cihad ettik diyorlar. Halbuki cihad, Allah yolunda düşmanla savaşmak olmakla birlikte haram olan şeylerden de sakınmaktır. Nice kimseler çok iyi savaşırlar. Fakat savaşları ile ne ecir ne de Yüce Allah'ın katında manevi mertebe dilerler. Düşmanın silahıyla öldürülmek ölümün çeşitlerinden biridir. Şayet Yüce Allah'ın rızası için olmazsa onun hiçbir değeri yoktur. Herkes kendi niyetine göre Allah'tan karşılık görür. Kimisi yaratılıştan cesur olduğu için savaşır ve tanıdığı, tanımadığı birçok kişiyi kurtarır. Kimisi de yaratılıştan korkak olduğu için savaştan kaçar. Böylece ancak ana ve babasını koruyabilir. Halbuki köpek de sahibinin arkasında hırlar. Şunu iyi bilin ki, oruçta kişi nasıl yemek, içmek ve kadınlara yaklaşmak gibi bütün arzulardan sakınıyorsa, başkalarını incitmekten de öyle sakınmalıdır. Tam manasıyla tutulan oruç işte budur. Yüce Allah'ın farz kıldığı zekatı verirken gönül hoşluğuyla vermek gerekir. Yoksa ondan da gerekli sevap elde edilemez. Beni iyi dinleyin ve size söylediklerime karşı anlayışlı olun. Zira gerçekte soyulan adam kendisinden dini alınan adamdır. Bahtiyar o kimsedir ki başkasının halinden ders alır. Bahtı kara olan da o kimsedir ki henüz annesinin karnında iken bahtı karadır. Sünnet yolunda yavaş yavaş yürümek, bid'at yolunda koşmaktan daha iyidir. Bütün insanlarda hükümdarlarına karşı tabii bir soğukluk vardır. Benimle sizler arasında birbirimize kin beslemekten, keyfi ve nefsimiz nasıl isterse öyle hareket etmekten ve dünyayı üstün tutmaktan Yüce Allah'a sığınırım.
Zulüm ve haksızlık eden ve doğru yoldan sapan kimselere meyletmenizden endişe ediyorum. Sakın kendisine sadece dünya malı verilen kimseye meyletmeyiniz. Yalnız bu Kur'an'a sarılınız. Zira aydınlık ve şifa Kur'an'dadır. Kur'an'dan başkası ise şekavet ve dalalettir. Başınıza geçtiğimden beri bana düşen hiçbir hizmetinizde gevşeklik göstermiş değilim. Daima size iyilik istemiş ve iyiliğiniz yolunda çalışmış bulunuyorum. Maaşlarınızın zamanında verilmesini emretmiş, kalacağınız yerleri temin etmiş, savaş için gerekli her şeyi sağlamış ve her ihtiyacınızı görmüş bulunuyorum. Şu halde Yüce Allah'a karşı bir hüccetiniz yoktur. Bilakis Allah'ın size karşı hücceti vardır. İşte size söyleyeceklerim bunlardır. Yüce Allah'tan size ve kendime mağfiret dilerim.